En güçlü kılıç tanrısının reenkarnasyonu. Bölüm 41 Kasabadaki kargaşa. Kırmızı Yaprak Kasabası. Çeşme Plaza. Güneşin batmasıyla tüm meydan kırmızıya boyandı. Yiyecek tezgahları kuran ve Tanrı'nın alanına özgü atıştırmalıklar satan pek çok yaşam tarzı. Oyuncusu. 1. Vardı. Bu atıştırmalıkların tadı çok lezzetliydi ve gerçek hayattaki lezzetlerden çok daha iyiydi. Ayrıca satış fiyatları sadece 2 veya 3 bakırdı. Bu gerçekten bir pazarlıktı. Pek çok oyuncu, zorlu savaşlarla geçen bir günün ardından dinlenmek ve Tanrı'nın alanının lezzetlerini tatmak için buraya gelirdi. Sonuçta, tek bir günde yalnızca onlarca bakır kazanabiliyorlardı ve harcanan maliyetler düşüldükten sonra ellerinde yalnızca ondan biraz fazla bakır kalacaktı. Bu yüzden onlara bir ödül vermek sorun olmamalı. Taş banklarda oturup sohbet eden pek çok çift vardı. Aldıkları yiyecekleri yiyerek keyifli vakit geçirdiler. Aniden Retleaf kasabasındaki her oyuncuya bir sistem duyurusu geldi. Sistem, bir oyuncu özel bir hikayeyi tetikledi. Küçük balık adamların isyanı devreye girdi. Retleaf kasabasında bir keşif görevi etkinleştirildi. Oyuncular artık keşif görevini maceracılar loncasından alabilecekler. Keşif görevini tamamlamak, oyuncuları bol ödüller ve lonca itibarı ile ödüllendirecektir. Bütün oyuncular şoktaydı. Görevlerin son derece nadir olduğu bir yer olan Retleaf kasabasında aslında bir keşif görevi vardı. Üstelik ödüller de harikaydı. Bu gerçekten hayal bile edilemezdi. Özel bir hikayeyi tetikleyen harika kişi kimdi? Bu başarıyı elde eden oyuncu. Retleaf Town'daki her oyuncunun dikkatini çekti. Herkes bu oyuncunun hikayeyi etkinleştirerek ne kadar büyük ödüller kazandığını merak etti. Sonuçta bir hikayeyi etkinleştirmek kesinlikle nadir görülen bir olaydı. Peki ödüller nasıl az olabilir? Pek çok oyuncunun kendi kötü düşünceleri olmaya başladı. Hikaye görevini etkinleştiren oyuncuyu öldürmek istediler. Ne yazık ki sistem duyurusu oyuncunun adını açıklamadı. Ortalama oyuncularla karşılaştırıldığında çeşitli büyük loncalar kargaşa içindeydi. Oyunun bu aşamasında zindanları temizlemenin dışında lonca itibarını artırabilecek tek bir görev yoktu. Bir loncanın seviye atlaması için lonca itibarı gerekiyordu. Loncaları seviye 2'ye bir adım daha erken ulaşabildikleri sürece ilgili lonca avantajlarını elde edebilecekler ve diğer loncalara göre büyük bir avantaj yaratabileceklerdi. Şu anda Scarlet River'ı çevreleyen diğer kasabalar da aynı sistem duyurusunu aldı. Sadece Kırmızı Yaprak kasabası değildi. Büyük loncaların tümü küçük balık adamlara karşı yürütecekleri Haçlı Seferi için bir plan oluşturmaya başladı. Bu arada tüm bu kargaşanın sebebi olan Shi Feng şu anda müzayede evinde oturuyordu. Müzayede evi çok uygun bir yerdi. Oyuncuların açık arttırmaya çıkardığı eşyalar sadece Retleaf Town ile sınırlı değildi. White River City'nin etkisi altındaki yüzlerce kasabada ve küçük şehirde görülüp satın alınabiliyorlardı. Ancak müzayede evi çok kurnazdı. Açık artırmaya çıkarılan tüm ürünler için %5 işlem ücreti alıyorlardı. Dolayısıyla oradaki ürünler genellikle çok pahalıydı. Ancak müzayede evi, oyuncuların belirli eşyaları isimsiz olarak satabilecekleri en iyi yerdi. Ayrıca Tanrı'nın alanı başladığından bu yana epey zaman geçmişti. Oyuncular zaten oldukça fazla miktarda para biriktirmişlerdi ve büyük loncaların zaten çok fazla fon biriktirmiş olması gerekirdi. Eğer Shi Feng, Retleaf kasabasında bir tezgah kurarsa, sadece dikkat çekmekle kalmayacak.
Aynı zamanda Flaming Tiger gibi insanlar tarafından da hedef alınabilir. Daha da önemlisi, Xi Feng'in müzayede evini seçmesinin nedeni, Retleaf kasabasında satmayı planladığı eşyaları karşılayabilecek çok az oyuncunun bulunmasıydı. Ancak yüzlerce kasabanın onlar için rekabet etmesi farklı bir hikayeydi. Bu nedenle Xi Feng, müzayede evine gizemli demir plaka zırhı yerleştirdi ve taban fiyatını 25 gümüş para olarak belirledi. Ardından, plaka zırhın taban fiyatı 3 gümüş para. Diğerlerinin fiyatı ise 2 gümüş para olacak şekilde 5 adet bronz ekipman yerleştirdi. Seviye 10 ince altın büyük kılıca gelince, onu müzayedeye çıkarmanın sonucu hayal edilemeyecek kadar korkunç olurdu. Bu silah en az 2 altın para değerindeydi. Bu da 200 gümüş paraya eş değerdi. Şu anda bir gümüş para bile son derece değerliydi. Peki silahı almaya kimin parası yetebilir ki? Bunu takiben Xi Feng, yarı şeffaf ekran aracılığıyla çantasını aradı. Başlangıçta oyunculara 100 yuvalı bir çanta hediye edildi. Ancak bu Xi Feng için yeterli olmaktan çok uzaktı. Her oyuncu en fazla 7 çanta donatabilir. Böylece Xi Feng, şu anda mevcut olan en büyük çantalardan 6'sını hemen satın aldı. Çantaların her birinde 25 yuva vardı ve her biri 40 copper coin karşılığında satılıyordu. 6 çanta 240 bakır para anlamına geliyordu. Böyle bir miktar normal oyuncular için kesinlikle karşılanamazdı. Ancak Xi Feng için bu sadece küçük bir meblağdı. 6 çantayı donattıktan sonra Xi Feng'in depolama alanı çok arttı. Daha sonra Xi Feng, müzayede evinden ayrıldı ve çok uzak olmayan bir yerde bir tezgah kurdu. Başlattığı hikaye görevi ile zerre kadar ilgilenmiyordu. Ödüller için diğerleriyle kavga etmeyecekti. Zaten doydu. Bu yüzden arta kalanların yalnızca diğerlerine ait olması uygundu. Sihirli özleri ve taşları toplu olarak satın almak. 6 bakır karşılığında bir yığın. 2. Büyü özü. 10 bakır karşılığında bir taş yığını. Xi Feng yüksek sesle bağırdı. Oyunun bu aşamasında büyü esansları, büyü uygulamak için gereken malzemelerden bazılarıydı. Taşlar ise mühendislerin ihtiyaç duyduğu yapı malzemelerinden biriydi. Bununla birlikte, seviye 0'dan seviye 3'e kadar birçok canavar öldürüldüğünde bu malzemeleri düşürüyordu. Bu yüzden bunların neredeyse hiçbir değeri yoktu. Birçok loncanın elde ettiği malzemeler aynı zamanda kendi yaşam tarzı oyuncularını sağlamaya da yeterliydi. Dolayısıyla hiçbirini satın almazlardı. Normal oyuncular ise bu malzemeleri yalnızca ara sıra satın alıyorlardı. Ancak hala bu malzemelerle nasıl başa çıkacağını bilmeyen bir oyuncu okyanusu vardı. Genellikle bu malzemeleri NPC'lere düşük fiyata satarlardı. 20 şişelik bir sihir özü yığını 5 bakıra, 100 taştan oluşan bir yığın ise 9 bakıra satıldı. Xi Feng bunları bir copper coin daha yüksek bir fiyata satın aldı. Bu yüzden malzemelerini ona satmaya istekli oldukça fazla oyuncu vardı. Yığın başına fazladan bir bakır yine de oldukça önemli bir gelir olacaktır. Büyü özü garnizon zırhı yapmak için gerekli malzemelerden biriydi. Bunun yanı sıra büyük miktarlarda bakır cevheri ve bronz cevherine de ihtiyaç duyuluyordu. Bu cevherler pek bulunmuyordu ve tüm büyük loncalar bunları toplu olarak satın alıyordu. Ne yazık ki onlara ulaşmak çok zordu. Xi Feng ayrıca başlangıçta cevher için öğütmeyi planladı. Ancak artık felsefe taşına sahip olduğundan cevher artık sorun değildi. Felsefe taşı, element arıtma işlemini gerçekleştirebilir. Bu, stone'u rafine edebileceği anlamına geliyordu. Cevher, hatta nadir cevher bile elde etme şansı büyüktü.
Xi Feng'in kişisel olarak onlar için öğüt vermesine kesinlikle gerek yoktu. Onları son derece düşük bir fiyata satın alabilirdi. Bu nedenle on binlerce oyuncu etkili bir şekilde Xi Feng'in emekçileri haline gelmişti. Çok hızlı bir şekilde büyük bir oyuncu kalabalığı Xi Feng'in önünde toplandı. Büyük kardeş, burada 6 yığın büyü özü var. Onları alacak mısın? 3 yığın taşım var. Onları istiyor musun? Birçok oyuncu çantasının dolacağından endişe ederek Xi Feng'e sormaya başladı. Sonuçta ellerinde çok fazla büyü özü ve taş vardı. Bu malzemeleri satın almak isteyen hiçbir oyuncu yoktu. Ancak bunları NPC'lere satmak da utanç vericiydi. Bu yüzden malzemeler çantaların içinde kaldı. Hepsini alacağım. Sadece onları takas edin, dedi Xi Feng. Bundan önce Xi Feng oldukça fazla zenginlik biriktirmişti. Gentle Snow ile olan işlemi de dahil olmak üzere oldukça fazla paraya sahipti. Xi Feng kesinlikle büyük miktarda büyü özü ve taş satın alabilirdi. Bir oyuncu burada 3 yığın büyü özü satıyordu. Bir oyuncu orada 5 yığın taş satıyordu. Birkaç dakika içinde Xi Feng 60 yığın büyü özü ve 85 yığın taş elde etmişti. Ceplerinde kalan para artık 10 bakırdan azdı. Üzgünüm ama ben doluyum. Xi Feng açıkladıktan sonra tezgahını topladı. Aniden, büyü özlerini ve taşlarını satmaya gelen kalan oyuncuların çoğunun yüzleri hayal kırıklığıyla doldu. "Ağabey, gelecekte de bunları satın alacak mısın?" bir oyuncu sordu. "Yapacağım. Ancak onları satın almadan önce yine de bir süre geçecek. Şimdilik hepsini saklayabilirsiniz." Xi Feng kararlı bir şekilde söyledi. Xi Feng'in az önce satın aldığı büyü özleri ve taşların miktarı onun gelişmiş dövme çırağı 3 olması için yeterli değildi. İş caddesinden ayrıldıktan sonra Xi Feng, dövme birliğine geldi. Temel dövme odasını bir saatliğine kiralamak için 5 bakır ödedi. Temel dövme odasında dövme için gerekli tüm ekipmanlar sağlandı. Oyuncuların kendi ekipmanlarını satın almalarına gerek yoktu. Orta dereceli dövme odası çok daha iyiydi. Dövmenin başarı oranını %3 artırabilir. Ancak o odayı kullanmanın saatlik ücreti bir gümüştür. Gelişmiş dövme odalarına gelince, bunlar küçük kasabalarda mevcut değildi. Yalnızca şehirlerde mevcuttu. Ancak fiyatları son derece şaşırtıcıydı. TL notları 1. Yaşam tarzı oyuncuları, demirci, simyacı, iksir yapımcısı ve benzeri gibi yardımcı işlerine odaklanan oyuncular. 2. Bir yığın, bu, oyuncunun çantasında yalnızca bir yer, yuva kaplayacak olan bir grup aynı öğeyi ifade etmek için kullanılan bir oyun terimidir. Öğe yığınının bir yuvada tutabileceği öğe miktarına ilişkin bir maksimum sınırı vardır. Yani tam bir Magic Essence yığınında 20 şişe öğe bulunur. Bir oyuncunun 21 şişe Magic Essence'ı varsa, oyuncunun çantasında ikinci bir yığın oluşturulacaktır. 3. İleri düzey dövme çırağı. Dövmeciler çeşitli aşamalara ayrılabilir. Bunlar: dövme çırağı, sahteci, usta sahteci, büyük usta sahteci. Bu aşamalar daha sonra 3 farklı aşamaya ayrılır. Temel, orta, gelişmiş. Bölüm 42 Elementsel arındırma. Dövme derneği. Dövme odasının içinde. Xi Feng bir yığın taş çıkardı ve masanın üzerine koydu. Bir taş yığınının toplamda 100 parçası vardı. Hemen yuvarlak masayı doldurdular. Hatta bazıları yere düştü. Gerçekte ne kadar iyi olduğunu görmenin zamanı geldi. Xi Feng koyu kırmızı felsefe taşını alırken gülümsedi. Felsefe taşı başka biri tarafından görülseydi, Xi Feng'in karşılaşacağı sonuçlar çok büyük olurdu.
Bu nedenle Xi Feng bir dövme odası kiraladı. Onun izni olmadan hiç kimse odaya giremezdi. Xi Feng masadan bir parça taş aldı ve felsefe taşını onun üzerinde kullandı. Sistem, felsefe taşını element arıtma için kullanmak ister misiniz? Xi Feng hemen evet'i seçti. Bunu takiben felsefe taşı soluk kırmızı bir parıltı yaymaya başladı. Gizemli bir güç taşa aktı. Peng. Yumruk büyüklüğündeki taş bir anda sarı kuma dönüşerek yere saçıldı. Sonuç başarısızlıktı. Ancak Xi Feng sonuçta sakin bir gülümseme ortaya çıkardı. Bu onu en ufak bir şekilde rahatsız etmedi. Daha sonra başka bir taş aldı ve tekrar denedi. Maden çok değerliydi. Normal bir bakır cevheri 2 bakıra satılır. Bir NPC'ye satıldığında yalnızca bir copper coin değerindeydiler. 100 bakır cevheri yığını 200 bakır para karşılığında loncalara satılabilir ve onlar yine de onlar için savaşırlardı. Yalnızca 10 bakır paraya satılan bir taş yığınıyla karşılaştırıldığında bakır cevheri çok pahalıydı. Element arıtma. Metal elementini taştan çıkardı. Ancak bazı taşlar herhangi bir metal elementi içermiyordu. Yani kuma dönüşmeleri çok doğaldı. Bu tür başarısızlıklar çok yaygındı. Peng, peng, peng. Art arda 10 denemeden sonra hala cevher yoktu. Xi Feng depresyona girmeye başladı. Başarı oranı çok düşüktü. Xi Feng, bu taşların çölden toplanıp sarı kuma neden olduğundan şüphelenmeye bile başladı. Sakin sakin. Hala çok sayıda taş kaldı. Xi Feng derin bir nefes aldı ve kendine güven verdi. Bir kez daha element arıtmayı deneyerek başka bir taş parçası aldı. Peng. Bu sefer taş hala bir kum yığınının içine dağılmıştı. Ancak sarı taneciklerin ortasında morumsu kırmızı parlaklığa sahip bir metal parçası vardı. Bakır cevheriydi. Elindeki ilk bakır cevheri parçasıyla Xi Feng rahat bir nefes verdi. Elleri daha hızlı hareket etmeye başladı. Taş masanın üzerindeki tüm taşlar birkaç dakika içinde sarı kuma dönüştü. Taş yığınından toplam 23 parça bakır cevheri ve 2 parça bronz cevheri çıkmıştı, bakır cevheri ile karşılaştırıldığında bronz cevherinin fiyatı bakır cevherinin 3 katıydı. NPC'lere satıldıklarında 3 copper coin değerindeydiler. Bronz cevherinin nadir olması nedeniyle oyuncular bunları parça başına 7 bakır para karşılığında satın alacaklardı. Masadaki cevherleri gören Xi Feng, felsefe taşının gerçekten bir altın madeni olduğunu hissetti. Felsefe taşı şu anda hasar görmüş olsa bile yine de sıra dışıydı. Pek çok krallığın neden ordularını toplayıp felsefe taşı için savaşmaya istekli olduğu şaşırtıcı değildi. Felsefe taşını elinizde bulundurmak, zengin bir hazineye sahip olmakla eşdeğerdi. O zamanlar bir krallığın refaha kavuşmaması zor olurdu. Xi Feng cevherleri masanın üzerinde tuttu ve başka bir taş yığını çıkardı. Taş yığını ortadan kaybolurken, sarı kum miktarı küçük bir tepe halinde birikmişti. Neyse ki dövme odası tek bir tuşla çöplerden temizlenebiliyordu. Temizle düğmesine bastıktan sonra sarı kumdan oluşan küçük tepe gözden kayboldu. 1 saat harcadıktan sonra Xi Feng, 40 yığın taşı rafine etti. 7 yığının biraz üzerinde bakır cevheri ve 1 yığının biraz üzerinde bronz cevheri elde etmişti. Eğer Xi Feng onları satarsa, bunların değeri 20 gümüş paranın üzerinde olacaktı. Bu arada bu cevherleri elde etmenin maliyeti yalnızca 4 gümüş paraydı. Aradaki fark fiyatın 5 katıydı. Bu mutlak bir kârdı. En önemlisi, cevherler çok az sayıda düştü. Dolayısıyla bunları toplu olarak satın almak imkansızdı. Xi Feng,
Dövme odasından çıktığı anda bir sistem bildirimi aldı. Sistem, müzayede evine yerleştirdiğiniz şiddetli ayı zırhı satıldı. İşlem ücretleri düşüldükten sonra çantanıza 31 gümüş 53 bakır yerleştirildi. Sistem, müzayede evine yerleştirdiğiniz karanlık yıldız çizmeleri satıldı. İşlem ücretleri düşüldükten sonra çantanıza 3 gümüş 21 bakır yerleştirildi. Müzayede evinden gelen bir dizi bildirim Xi Feng'in dudaklarının gülümsemesine neden olmuştu. Beklendiği gibi, rekabet ne kadar büyük olursa fiyat da o kadar yüksek olur. Xi Feng, satılan ürünlerin miktarından çok memnundu. Kalkan savaşçıları için gizemli demir plaka zırhının aslında 30 gümüş paranın üzerinde satılabileceğini hiç düşünmemişti. Öyle görünüyor ki White River City'nin etki alanı içerisinde çok sayıda zengin insan vardı. Ekipmanı sattıktan sonra Xi Feng aniden zengin bir iş adamı haline geldi. Cebinde 50'den fazla gümüş para varken kendine olan güveni bile artık farklıydı. Şu anda oyuncular, üzerlerinde 20 ila 30 bakır paraya sahip olmaktan hala mutlu olacaklardır. Xi Feng zaten 50'den fazla gümüş paraya sahipti. Nazik karın ona borçlu olduğu gümüş paralar da dahil olmak üzere. Eğer Xi Feng sahip olduğu bakır cevherini hemen satarsa, anında altınla zengin olacaktı. Ancak cevherleri satmadı. Bu cevherler Xi Feng'in büyük para kazanmasının temeliydi. Bunu takiben Xi Feng, dövme odasını 1 saat daha kiraladı. Geriye kalan taşları cevher haline getirdi. Şansı bu sefer daha iyiydi. 45 yığın taştan 10 yığın bakır cevheri ve 2 yığın bronz cevheri elde etti. Bununla birlikte, Xi Feng'in toplam 17 yığın bakır cevheri ve 3 yığın bronz cevheri vardı. Xi Feng'in hepsini kullanması oldukça zaman alacaktı. Artık elindeki parayla Xi Feng bir kez daha dövme birliğinin merkezi bölgesine, yönetim alanına geldi. Şu anda, loncalar tarafından yetiştirilen ve dövme odaları kiralayan çok sayıda forger oyuncusu vardı. Bu sadece kötülük. Aslında 1 saat için 5 bakıra mal oluyor. Loncam bana az önce 30 bakır verdi. Bu hiç de yeterli değil. Bu zaten iyi sayılır. En azından ekipman var. Dövme ekipmanına bakın. En yaygın olanı bile birkaç gümüş gerektiriyordu. Bütün bir setin maliyeti 30 gümüş paranın üzerinde olacaktır. Bu sadece apaçık bir soygun. Tırnak işareti. Hala orta düzey dövme odasını görmedin. Saatlik bir gümüşe mal olur. Ancak o da başarı oranınızı yalnızca %3 artırır. 1. sınıf bir lonca bile böyle bir bedeli kaldıramaz. Birkaç sahtekar sürekli şikayette bulundu. Dövme Derneği tarafından belirlenen fiyatlardan şiddetle nefret ediyorlardı. Ancak seslerinde bir miktar övünme de vardı. Sonuçta, loncalarının desteğini alıyorlardı. Halbuki normal oyuncular dövme seviyelerini arttırmayı bir yana, dövme odası bile kiralayamazlardı. Xi Feng bu oyuncuları daire içine alarak birliğin yöneticisine doğru yürüdü ve, bir orta düzey dövme odası kiralamak istiyorum, dedi. Ne kadar süreliğine kiralamak istediğinizi öğrenebilir miyim? Derneğin yöneticisi olan kül rengi genç heyecanla sordu. Şu anda maceracıların çoğunluğu fakir adamlardı. Her biri yalnızca temel dövme odalarını kiralıyordu ve o zaman bile isteksizce kiralıyorlardı. Böylece, Xi Feng gibi zengin bir maceracıyı görebildiğinde yöneticinin hizmet etme tutumunda büyük bir değişiklik oldu. Saate bakıldığında gerçek dünyada sabahtı. Sanal oyun kaskını kullanan kişi Tanrı'nın alanında çok uzun süre kalamazdı. O halde 2 saat. Xi Feng biraz düşündükten sonra dedi. Tamam, işte anahtarın.
Toplamda 2 gümüş para olacak. Yönetici anahtarı gülümseyerek Xi Feng'e verdi. Xi Feng 2 parlak gümüş parayı çıkardı. Onları masaya koydu ve ayrılmak için arkasını döndü. Daha önce Dövme Derneği'nin hilekarlığını tartışan oyuncuların hepsi şaşkına dönmüştü. Hatta halüsinasyon gördüklerini bile düşünüyorlardı. Ancak masadakiler aslında kırmızı sarı bakır paralar değil, gümüş paralardı. Kahretsin. Bir iş adamı, erkek bir elementalist bunu kıskançlıkla söyledi. Kardeş TYCOON. Küçük kız kardeş yatakların nasıl ısıtılacağını biliyor. Başka bir güzel ve çapkın kadın oyuncu Xi Feng'e göz kırparak onu övdü. Bu sadece kirli para değil mi? Kesinlikle ondan bir adım önde bir orta düzey dövme çırağı olacağım, dedi erkek bir rahip. Bunun imkansız olduğunu bilmesine rağmen ekşi bir ses tonuyla. Orta düzey dövme odasının tesisleri temel olandan çok daha iyiydi. Görünüşte odanın kendisi dövmenin başarı oranını yalnızca %3 artırıyordu. Ancak odayla birlikte gelen olanaklar da dahil edildiğinde başarı oranı en az %5 oranında arttı. Bir sahtekar için %5'lik bir başarı oranı farkı, cennet ile dünya arasındaki fark gibiydi. Bölüm 43 Dövme Kitabı. Xi Feng, orta dövme odasının anahtarını aldı ve flört eden genç bayanı görmezden gelerek 2. kata çıktı. Dövme birliğinin 1. katında yalnızca temel dövme odaları bulunurken, 2. katta ara dövme odaları bulunuyordu. 1. katla karşılaştırıldığında 2. katta çok daha az insan vardı. Etrafta sadece NPC'ler dolaşıyordu. Oyuncular bu yere hiç gelmezlerdi. Ayrıca sayıları 50 olan temel odaların aksine yalnızca 20 ara dövme odası vardı. Xi Feng, orta dövme odasına girdi. Oda çok daha büyük ve şıktı. Mevcut tesisler, özellikle çekiç ve alev olmak üzere temel odadan daha iyiydi. Bu iki madde hiç de basit değildi. Xi Feng, demir dokuma keçenin üzerine yerleştirilen gümüşi beyaz çekicini kaldırdı. Yüz arıtma çekici, bronz seviye, öğeleri dövmek. Dövme yaparken başarı oranı %3 artar. Gereksinimler. Güç 4. Sadece bu yüz arıtma çekicinin bile oyuncular tarafından elde edilmesi zordu. Satılan en iyi çekiç NPC'leri sıradan çekiçlerdi. Bu çekiçler dövmenin başarı oranını artırmadı. Bu yüz arıtma çekicinin çalınmasına gelince, bu imkansız bir işti. Dövme odasına ait eşyalar oyuncular tarafından alınamazdı. Buradaki alev de olağanüstüydü. Buradaki alev her zamanki kırmızı. Sarı renk yerine kırmızı, yeşil bir renkle yanıyordu. Bu sıradan bir alev değildi. Gizemli bir alevdi. Xi Feng açıklamasına bir göz attı. Kızıl şeytan alevi, kademe bir gizemli alev. Özel öğe. Son derece yüksek sıcaklıklara sahiptir. Alevle eritilen eşyaların saflığı daha yüksek olacaktır. İksirleri rafine ederken veya eşyaları döverken başarı oranlarında kesin bir artış olacaktır. Gizemli alevler nadir ve güçlü alevlerdi. Bu alevlerin güçleri değişkendi ve 9 seviyeye kategorize edilebilirlerdi. 1. kademe en zayıfıydı. 9. kademe ise en güçlüsüydü. Ancak 1. seviye gizemli alev bile oyuncular tarafından kolaylıkla elde edilebilecek bir şey değildi. Gizemli alevin nadirliği nedeniyle Tanrı'nın alanındaki fiyatı son derece yüksekti. Hem iksir yapımının hem de dövmenin gizemli alev gerektirdiği gerçeğini de hesaba katarsak, gizemli alevlerin fiyatları daha da şok edici hale gelmişti. Bir zamanlar onlarca 1. sınıf loncanın onun için kavga etmesine neden olan bir 4. seviye alev vardı. Milyonlarca oyuncunun ölümünden sonra alev sonunda World Dominators'ın eline geçti.
Kısa bir süre sonra, World Dominators'daki usta iksir yapımcısı, büyük usta iksir yapımcısı haline geldi ve World Dominators'ın etkisini büyük bir sıçramayla artırdı. Yanan gizemli alev baktığında Shi Feng'in içinde büyük bir özlem vardı. Bu bir sahtekarın susuzluğuydu. Tam Shi Feng derin düşüncedeyken aniden bir konuyu hatırladı. Tanrı'nın etki alanının operasyonunun 2. ayında. 3. sınıf lonca şanlı ışık. 2. Kademe gizemli alev. Buz mavisi şeytan alevini keşfetmişti. Alev, 100 hayalet ormanında bulundu ve keşfi diğer loncalarda büyük bir kıskançlık uyandırdı. O zamanlar Glorious Light'a katılmak için başvuran birçok yaşam tarzı oyuncusu vardı. Bu da lonca'nın gücünün aniden artmasına ve küçük bir şehrin tiranı haline gelmesine olanak sağladı. Ancak gizlice bilgi toplayan ve kendileri için gizemli alev elde etmek isteyen birçok lonca da vardı. Doğal olarak Shadow da bunun bir istisnası değildi. Gölge, şanlı ışığın yakın çevresinden gizemli alevin yerini ve elde edilme yöntemini keşfetmişti. Ne yazık ki, bu tür gizemli alevler yalnızca bir kez ortaya çıktı ve gittikten sonra bir daha asla ortaya çıkmadılar. Bu keşif birçok loncanın çabalarının boşa gitmesine neden oldu. Buz mavisi şeytan alevini düşünürken, Shi Feng aniden bu gizemli alev yönelik niyetler beslemeye başladı. Eğer bunu kendisine ait hale getirebilirse, gelecekte kendi loncasını kurduğunda bunun kendisine kesinlikle çok faydası olacaktır. Üstelik alev, Shi Feng'i gerçek bir forger. 1. Olmaya itmede çok yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, Shi Feng'in buz mavisi şeytan alevini elde etmek için hala uygun bir plan yapması gerekiyordu. Alevi elde etmeden önce birçok şeyi hazırlaması gerekiyordu. Bunu takiben Shi Feng, garnizon zırhının dövme tasarımını çıkardı. Vakit kaybetmeden hemen öğrenmeyi seçti. Sistem, garnizon zırhının nasıl oluşturulacağını öğrendiniz. Daha sonra Shi Feng gerekli tüm malzemeleri taş masanın üzerine yerleştirdi. Daha sonra son derece değerli olan dövme kitabını çıkardı ve dövmeye başladı. Shi Feng, temel dövme çırağıydı. Seviye 0 ortak ekipman oluşturmadaki başarı oranı %20'yi geçmedi ve başarılı bir dövme sonrasında bir yeterlilik puanı elde etme şansı %40'tı. Shi Feng, seviye 3 bronz ekipman olan garnizon zırhını oluştursaydı, başarı şansı %5'i aşmazdı. Başarılı bir şekilde bir bronz ekipman parçası dövmek, 2 yeterlilik puanı elde etme şansının %100 olduğu ek bir bonus getirecekti. Ancak orta düzey dövme çırağı olmak için 1000 yeterlilik puanı gerekiyordu. Bu kadar büyük miktarda puan elde etmek, onu desteklemek için aynı derecede büyük bir fon gerektiriyordu. Bir lifestyle oyuncusunun bu kadar büyük miktardaki parayı tek başına desteklemesinin imkanı yoktu. Loncalardaki sahtekarların tümü ortak ekipman döverek işe başladı. Bu yaşam tarzı oyuncularının hemen bronz ekipman oluşturmasına izin verecek tek bir lonca yoktu. Başlangıç olarak, bronz ekipman için dövme tasarımına bile sahip değillerdi ve sahip olsalar bile böyle bir eylemi gerçekleştiremezlerdi. Temel dövme çırağının başarı oranı çok düşüktü ve ihtiyaç duyulan malzemeler de çok pahalıydı. Tek bir başarısızlık bir silver coin veya daha fazlasına mal olur. Loncaların bile kaldıramayacağı bir kayıptı bu. Üstelik ekipmanı yapmak için bu kadar malzemeyi bile toplayamamışlardı. Ancak Shi Feng'in böyle bir endişesi yoktu. Felsefe taşına sahipti. Dolayısıyla kaynak sıkıntısı çekmedi. Üstelik garnizon zırhını yapmak için gereken malzemeler de ucuzdu. Yalnızca 5 şişe büyü özü,
5 parça bronz cevheri ve 20 parça bakır cevheri gerektiriyordu. Garnizon zırhını yapmanın maliyeti yalnızca 80 bakır paraydı. Diğer bronz ekipman yapım maliyetiyle karşılaştırıldığında en az 20 bakır daha ucuzdu. Garnizon zırhı da çok iyi niteliklere sahipti. Bu nedenle son derece memnuniyetle karşılandı. Xi Feng'in onu nasıl satacağını bulmakta sıkıntı yaşamasına gerek kalmayacaktı. En önemli şey dövme kitabıydı. Dövme kitabı, ortak ekipman dövmenin başarı oranını %70, bronz ekipmanı %50, gizemli demir ekipmanı %30, gizli gümüş ekipmanı %20, ince altın ekipmanı %10, koyu altın ekipmanı dövmenin başarı oranını artırabilir. Ekipman %5 ve epik ekipman %1 oranında. Bu tür nitelikler ile dövme kitabı, bir oyuncunun kolayca ve engelsiz bir şekilde usta sahtekar olmasını sağlayabilir. Temel dövme çırakları başlangıçta ortak ekipman dövmede %20'lik bir başarı oranına sahipti. Kitaptan alınan %70'i de eklersek başarı oranı %90 olur. Ayrıca, orta düzey dövme odası tesisleri de dahil edildiğinde ve hata olasılıklarının ortadan kaldırıldığında, ortak ekipman yapımında başarı oranı %99 veya daha yüksekti. Oyuncu bir domuz olmadığı sürece. 2. Başarısızlık imkansızdı. Dövme kitabının korkutucu yetenekleri bundan açıkça görülebiliyordu. Garnizon zırhına gelince, Xi Feng bunu yapmak için %5'lik bir başarı oranına sahipti. Kitaptan %50. Odanın olanaklarından %3 ve ayrıca gizemli alevin etkileri de dahil olmak üzere. Xi Feng artık garnizon zırhını yapmak için %60'lık bir başarı oranına sahipti. Bronz equipment'tan bahsetmeye bile gerek yok. Common equipment'ın başarı oranı %60 olsa bile bu yine de forger oyuncularını çılgına çevirirdi. Başarının bu kadar yüksek bir yüzdesi forgers için hayal bile edilemeyecek bir şeydi. Bunu takiben Xi Feng, dövme tasarımının gereksinimlerine göre yavaş yavaş garnizon zırhını yapmaya başladı. İlk önce bakır ve bronz cevherini ateşte eritti. 5 dakika ateşte kaldıktan sonra cevherler erimeye ve topak oluşturmaya başladı. Daha sonra Xi Feng, Magic Essence'ı ekledi ve kırmızı sıcak cevheri çıkarıp metal keçenin üzerine yerleştirmeden önce 1 dakika daha yanmasına izin verdi. Cevherin kavurucu sıcaklığı Xi Feng'in terlemesine neden oldu. Ancak Xi Feng dikkatsiz olmaya cesaret edemedi çünkü aşağıdaki süreç en önemli kısımdı. Hazırlıkları bitirdikten sonra Xi Feng, yüz arıtma çekicini tuttu ve onu ateşli cevheri çekiçlemeye hazırladı. Lanet! Lanet olsun! Lanet olsun! Kıvılcımlar her yöne uçuştu. Çekiç sesleri geniş dövme odasında yankılanıyordu. Xi Feng her vuruşu dikkatli bir hassasiyetle vurdu. Xi Feng önceki hayatında dövme yapmayı öğrenmemişti. Sadece toplama becerisini öğrendi. Ancak yine de dövme hakkında oldukça fazla şey biliyordu. Sonuçta, bir demirci ustası ile oldukça sık konuşmuştu. Bu yüzden bazı düşük seviyeli hataları yapmayacak kadar bilgiliydi. Cevheri 100 defadan fazla dövdükten sonra Xi Feng, bunun mükemmel olduğunu hissetti. Xi Feng alnındaki teri sildi. Kızıl cevherin arayüzünü dikkatlice seçti ve tamamla düğmesine tıkladı. Bunu takiben kızgın cevher dönüşmeye başladı. 5 saniye içinde gümüşi gri renkli bir zırha dönüştü. Görünüşte bunda yanlış bir şey yokmuş gibi görünüyordu. Ancak ekipmanın başarılı bir şekilde dövülmesi sadece görünüşüne bağlı değildi. Kalitesi de vardı. Kalite, ekipmanın niteliklerini ve rütbesini içeriyordu.
Kötü bir şekilde dövülen bronz ekipmanın rütbeleri ortak seviyeye düşecek veya temel nitelikleri standartlara uygun olmayacaktı. Bu nedenle Shi Feng, başarılı mı yoksa başarısız mı olduğunu kontrol ederek zırhın bilgilerini seçti. TL notları 1. Gerçek bir sahtekar eşittir büyüktür. Bu bölüm bir sahtekarın rütbelerine atıfta bulunmaktadır. Yani dövme çırağı, sahteci, usta sahteci, büyük usta sahteci. 2. Oyuncu bir domuz olmadığı sürece eşittir büyüktür bir aptal. Bölüm notları 7 Aralık 2017 tarihinden itibaren buz ateşi şeytan alevi buz mavisi şeytan alevi olarak değiştirildi. Bölüm 44 Değişim. Shi Feng başarısızlıkla başa çıkabilse de, iyi bir sebep olmadan parasını israf etmeye istekli kimse yoktu. Yani Shi Feng az çok biraz gergindi. Shi Feng, zırh bilgilerini kontrol etme seçeneğini seçtikten sonra panelde 3 kelime belirdi. Tanımlama devam ediyor. Kırmızı yükleme çubuğu yavaş yavaş arttı. Sistem şu anda ekipmanın istatistiklerini belirliyordu. 3 saniye geçtikten sonra sistem zırhı tanımlamayı tamamladı ve zırhın bilgilerini ortaya çıkardı. Garnizon zırhı. Bronz seviye plaka zırhı. 3. Seviye. Ekipman gereksinimi. Güç 10. Savunma artı 22. Güç artı 2. Dayanıklılık artı 2. HP artı 150. Dayanıklılık 35/35. Ek yetenek. Savunma gücü. Alınan hasarı %3 azaltır. Kalkan savaşçıları ve koruyucu şövalyelerle sınırlıdır. Sistem, garnizon zırhı başarıyla oluşturuldu. Dövme yeterliliği 2 puan arttı. 800 EXP elde edildi. Harika. Hatta ek bir yeteneği bile var. Savunma gücü. Shi Feng, garnizon zırhındaki ek yeteneği gördüğünde son derece mutluydu. Bir bronz ekipman parçasını dövmeye yönelik ilk denemesinin başarılı olacağını hiç düşünmemişti. Hatta çok fazla EXP elde etti. Önceki yaşamında usta dövmecilerin neden hiç öğütülmediğine şaşmamak gerek ama seviyeleri hiç de az düşük değildi. Garnizon zırhı yalnızca standart nitelik değerlerini karşılamakla kalmadı. Aynı zamanda ek yeteneğe de sahipti. Başlangıçta garnizon zırhı savunma gücüne sahip değildi. Ancak, Forger olağanüstü bir beceri sergilediğinde ve gizemli alevin varlığıyla birleştiğinde, ekipmanda ek bir yeteneğin ortaya çıkma şansı ortaya çıktı. Bu gibi durumlarda ekipmanın fiyatı başka bir düzeye çıkarılacaktır. Shi Feng, garnizon zırhını ölçüp biçmek için zaman harcadı. Gümüşi gri metalin dokusunu hissetti ve göz alıcı tasarımına hayran kaldı. Ortalama bronz ekipman parçası kesinlikle buna rakip değildi. Shi Feng yaratılışından çok memnundu. Şu anda ortak ekipman hala oyuncular için ana ekipmandı. Oyuncular gelecekte seviye 6'ya ulaşacak olsalar bile, onların yalnızca ortak ekipman giydiğini görmek sürpriz olmayacaktır. Sonuçta bronz ekipman elde etmek çok zordu. Elit gruplara gelince, yalnızca bir veya iki parça bronz ekipmana sahip olmak kutsanmışlık olarak kabul ediliyordu. Garnizon zırhı hem kalkan savaşçıları hem de muhafız şövalyeleri tarafından kullanılabilir. Eğer Shi Feng zırhı satacak olsaydı, elit taraflar bunu kesinlikle memnuniyetle karşılardı. Sonuçta, bir MT'nin ekipmanının kalitesi, bir zindanı fethetmenin zorluğunu büyük ölçüde azaltabilir. Shi Feng fiyatı 4 gümüş para olarak belirlese bile bu taraflar maliyeti ne olursa olsun yine de zırhı satın alacaklardı. Garnizon zırhının savunma gücüne gelince, bunun bir tarafın MT'sine yönelik yararları söylemeye gerek yok. Shi Feng bu zırh için 5 gümüş paradan daha düşük bir şeyi kabul etmezdi.
Başarılı dövme konusundaki ilk tecrübesiyle Shi Feng, garnizon zırhlarını dövmeye devam etti. Ancak Shi Feng bu sefer yüz arıtma çeliğini çıkardı. Çeliğin, ekipman dövmek için kullanıldığında ne gibi etkileri olacağını bilmek istiyordu. 10 dakika içinde ikinci garnizon zırhı şekillendi. Ancak bu garnizon zırhının rengi öncekinden farklıydı. Gümüşi gri bir renge sahip olmak yerine artık zifiri siyahtı. 3 saniyelik tanımlamadan sonra sistem, istatistikleri Shi Feng'e gösterdi. Garnizon ağır zırhı, bronz seviye plaka zırhı, 3 seviye, ekipman gereksinimi, güç 14, savunma artı 25, güç artı 2, dayanıklılık artı 4, HP artı 150, dayanıklılık 40/40, ek yetenek, savunma gücü, alınan hasarı %5 azaltır. Kalkan savaşçıları ve koruyucu şövalyelerle sınırlıdır. Sistem, garnizon ağır zırhı başarıyla oluşturuldu. Dövme yeterliliği 2 puan arttı. 1000 EXP elde edildi. Sistem, dövme dahiliğiniz sayesinde, dövme yeterliliği 2 puan daha artırıldı. Şu anda Shi Feng, dövme yeteneğinin ona verdiği ek yeterlilik puanlarını tamamen unutmuştu. Bunun yerine gözleri garnizon ağır zırhına odaklanmıştı. Zırhın nitelikleri zaten bir seviye 3 gizemli demir ekipman parçasıyla kıyaslanabilir durumdaydı. Üzerindeki fiyat etiketi en az 10 gümüş paraydı. Shi Feng, yüz arıtma çeliğinin bu kadar büyük değişiklikler yaratacağını asla hayal etmemişti. Shi Feng'in usta sahtekar tarafından verilen eşyanın sıradan olmadığını kabul etmekten başka seçeneği yoktu. Ne yazık ki, Shi Feng'te yalnızca 9 adet yüz arıtma çeliği kalmıştı. Doğal olarak, artık Shi Feng yüz arıtma çeliğinin etkilerini bildiğine göre, onları öylece israf etmeyecekti. Onları bir kenara koyar ve dövecek iyi ekipmanı olduğunda kullanırdı. 2 saat hızla geçti. Shi Feng bu süre zarfında durmadan garnizon zırhlarını dövdü. Toplamda 23 parça garnizon zırhı elde etmişti ancak 4 parçayı da dövmeyi başaramadı. Shi Feng sonuçtan çok memnun kaldı. Başarılı bir şekilde dövülmüş tek bir garnizon zırhı, 4 başarısızlığın kaybını kolayca telafi edebilir. Aynı zamanda Shi Feng'in kendisi de seviye 3'e yükseldi. Şu anki seviyesi uzman oyunculardan o kadar da uzak değildi. Üstelik dövme yeteneği 44 puana yükselmişti. Böyle bir artış, loncalara ait forgerlardan en az 4 ila 5 kat daha hızlıydı. Bunun ardından Shi Feng, orta dövme odasından ayrıldı ve müzayede evinin önüne geldi. Hemen savunma gücüne sahip olmayan 11 garnizon zırhı parçasını açık artırmaya çıkardı. Taban fiyatları 4 gümüş para olarak belirlendi. Savunma gücüne sahip olan garnizon zırhları ve garnizon ağır zırhına gelince, Shi Feng şimdilik onları bir kenara koydu. Önce bu loncaların ve elit grupların zırhın tadına bakmasına izin vermek istiyordu. Bu şekilde geri kalan garnizon zırhları daha da iyi bir fiyata satılabilir. Daha sonra Shi Feng, ticaret alanında bir tezgah kurdu ve gelişigüzel bağırdı. Bunu takiben birçok oyuncu Shi Feng'e koştu ve taşlarını ve büyü özlerini ona sattı. Malzemeleri yarım saat boyunca satın aldıktan sonra Shi Feng saate bir göz attı. Tanrı'nın alanında akşam olmak üzereydi. Geceleri canavarlar çok daha güçlü hale geldi ve onları öldürmek çok daha zor hale geldi. Bu dönem seviye atlamak için uygun değildi ve Shi Feng'in de dinlenmesi gerekiyordu. Şu anda Gods Domain'i oynamak için hala sanal oyun podunu değil sanal oyun kaskını kullanıyordu. Sanal oyun podu, oyuncunun vücudunun ihtiyaç duyduğu enerji ve besinleri her an sağlayabilir.
Ayrıca vücudun kaslarını uyararak, uzun süre boyunca Tanrı'nın alanında oynamaktan dolayı vücudun zayıflamasını önleyebilir. Xi Feng'in parmağı dokundu ve tıkladı. Sistem arayüzünü çağırdı ve oturumu kapatmayı seçti. Şu anda, kiralık sıkışık dairede güneş ışığı çoktan pencerelerden sızmış ve odanın her yerine dağılmıştı. Odanın sıcaklığı da artmaya başlamıştı. Xi Feng oyun kaskını çıkardı. Vücudunu kaldırıp esnedi. 10 saatten fazla hareketsizlikten ve yatakta yattıktan sonra Xi Feng'in vücudu tamamen uyuşmuştu. Normale dönmeden önce biraz hareket etmesi gerekiyordu. Xi Feng şınav, mekik ve diğer temel eğitim türlerini yapmaya başladı. Bu son derece materyalist çağda. Beden eğitimi zaten insanın hayatında vazgeçilmez hale gelmişti. Onlarca yıl süren sürekli araştırmaların ardından bilim insanları, insan vücudunu güçlendirme ve ömrünü uzatma konusunda büyük bir ilerleme elde etmeyi başardılar. İnsanoğlu artık gençliğini daha uzun süre koruyabiliyordu. Bu buluş aynı zamanda bir insanın ortalama ömrünü 100 yaşına çıkardı. Bilim adamları aynı zamanda vücudun çalıştırılmasının gerekliliğine de dikkat çekmişlerdi. Artık egzersiz çağı gelmişti. Günümüzde spor turnuvaları ve dövüş müsabakaları kamuoyunun ilgisini çekmekteydi. Sadece üniversitede zaten çok sayıda spor topluluğu ve dövüş sanatları topluluğu vardı ve öğrenciler tarafından çok memnuniyetle karşılandılar. Mevcut toplumda, elinde bir numara olmayanlar küçümsenirdi. Öte yandan, bu ünlü sporculara ve dövüş sanatları uzmanlarına kesinlikle saygı duyuldu. Üniversitede, sık sık karma dövüş sanatları yarışmalarına katılan seçkin sporcuların ve öğrencilerin çevresinde güzel kadınlar eksik olmuyordu. Güzel oğlanlara gelince, onların zamanının popülaritesi çoktan azaldı. Xi Feng önceki hayatında vücuduna pek dikkat etmiyordu. Sonuç olarak neredeyse yıkımına neden oluyordu. Vücudunu eğitmek istediğinde artık genç değildi. Tüm gücüyle çalışsa bile etkileri çok büyük olmayacaktı. Bu hayatta Xi Feng doğal olarak eskisi gibi olmayacaktı. Vücudunun eğitimini göz ardı ederek yalnızca Tanrı'nın alanına dikkat etmeyecekti. Yarım saatlik antrenmanın ardından Xi Feng'in tüm vücudu terle kaplandı. Sanki yeni duş almış gibi görünüyordu. Tam pişmiş eriştelerini yemek üzereyken telefonu çalmaya başladı. Xi Feng temas kuran kişiye baktı. Beklenmedik bir şekilde. Bu genellikle sessiz olan kadın sınıf gözetmeni Zhao Ruoxi'ydi. Sınıf monitörü. "Naber?" Xi Feng aramayı cevapladıktan sonra sordu. Xi Feng anılarına göre, derslere katılmak dışında Xi Feng'in kadın sınıf monitörüyle hiçbir bağlantısı olmadı. Xi Feng üniversitede geçirdiği 4 yıl içinde Zhao Ruoxi ile 100'den fazla cümle konuşmamıştı. Xi Feng, acele et okula. Erkek yurtlarında yaşamadığınız için size bunu bildiremedim ama şimdi söylüyorum. Saat 11'de 3. Öğretim bloku. 401. Sınıfta önemli bir konu duyurulacak. Xi Feng masasındaki elektronik saate baktı. Şu anda saat zaten 10.30'tu. Tamam, hemen oraya gideceğim, diye cevap verdi. Bölüm 45 sınıfın aşağı öğrencisi. Aramayı kesen Xi Feng, hemen hazır eriştelerini yedi ve okula acele etti. Yoldayken Xi Feng nihayet bu olayı hatırladı. Anne ve babasının ağır hastalanmasına neden olan sebeplerden biri de buydu. Xi Feng'in önceki yaşamında o ve Blackie gölge atölyesine katılmışlardı. Zhao Ruoxi onu okula gitmeye çağırdığında gitmek yerine Tanrı'nın alanında oynamaya devam etmeyi seçti. Pek çok sıkıntıdan sonra Shadow Workshop'a katıldı.
Eğer gölgede konumunu yükseltmek istiyorsa iyi bir performans sergilemesi gerekiyordu. Sınıfta meydana gelen küçük meselelerle ilgilenecek zamanı nasıl bulabilirdi? Sonuç olarak üniversite tavsiyesi ortadan kalktı. Bu sadece bir tavsiye olmasına rağmen öğrencilerin daha iyi işler bulmasına olanak sağlayabilir. Mevcut toplumun stres düzeyleri son derece güçlüydü ve iş bulmak kolay değildi. Böyle bir tavsiye, bir şirketin daha üst seviyelerine doğru bir basamak olacaktır. Şifeng'in ebeveynleri bu olayı öğrendikten sonra derinden endişelendiler. Bu tür endişeler anne ve babasının üzerindeki zihinsel stresin de ciddi oranda artmasına neden oldu. Ancak Şifeng'in ailesi bunu ona asla açıklamadı. Bunun yerine onu teşvik ettiler. Onun ev borçları konusunda endişelenmesini istemiyorlardı. Sonuç olarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak bitkin düştüler ve bir yıl sonra ağır bir şekilde hastalandılar. Bu hayatta, Şifeng, tavsiyenin kendisi için kesinlikle faydasız olsa bile böyle bir felaketi tekrarlamak istemiyordu. Ancak tavsiyeyi kaybetmesine neden olan nedeni de bilmek istiyordu. Şifeng, sınıfındaki sonuçlar açısından ortalama olarak görülüyordu. Tavsiyeyi almasında kesinlikle hiçbir sorun yoktu. Bunda kendisinin payı yoktu. Böyle bir durumun aklına gelen tek sebep bugün yaşanacak olaydı. Üniversiteye girdikten sonra Şifeng çok ilginç bir durumla karşılaştı. Okul kalabalıktı. Bugün üniversitede anormal sayıda öğrenci vardı. Genellikle üniversite sınırları içinde bu kadar çok insan olmazdı. Öğrenciler genellikle kütüphanede ders çalışır veya eğlenmek için dışarıda toplanırlardı. En kötü ihtimalle yurtlarında kalıp oyun oynarlardı. Mevcut durumun aksine normalde yürüyüşe çıkmazlardı. Şifeng, 3. Öğretim bloğuna doğru yürüdüğünde, normalde boş olan sınıfların insanlarla dolu olduğunu keşfetti. Hepsi tamamen işgal edildi. Bugün neler oluyor? Şifeng şaşırmıştı. Şifeng sınıf 401'e girdiği anda odadaki havanın biraz tuhaf olduğunu hissedebiliyordu. Sınıf arkadaşlarının hepsi bakışlarını ona çevirdi. İfadeleri şaşkınlıkla doluydu. Şifeng orada olmaması gereken ama aslında ortaya çıkan bir şey gibiydi. Erkek öğrenciler sadece Şifeng'e baktılar. Konuşmalarına devam ederken ona hiç dikkat etmediler. Bu arada, sınıftaki muhteşem giyimli kadınların bir kısmı Şifeng'e tiksinti ifadeleri gönderdi. Ancak Şifeng uzun zamandan beri bu tür tepkilere alışmıştı. Tam dönüp onlara bakacakken dişiler hemen başlarını çevirdiler. Öğrenci arkadaşım Şifeng, buradasın. Oturmak için bir yer bulun. Öğrenci arkadaşımız Ling Feilong geldiğinde sınıftaki herkes orada olacak. Kadın monitör Zhao Ruoxi. Sanki sadece formalite uğrunaymış gibi Şifeng ile konuştuğunda yüzünde sakin bir ifade vardı. Ancak Şifeng, ona bakmak için döndüğünde Zhao Ruoxi'nin gözlerinde hafifçe bir beklenti hissedebiliyordu. Ancak bu beklenti onu değil, büyük ihtimalle bahsettiği Ling Feilong'u hedef alıyordu. Peki, Şifeng başını salladı. Sadece oturmak için bir köşe seçti. Diğer erkek sınıf arkadaşlarıyla oturup sohbet etmeye gelince, Şifeng sadece ifadelerine bakarak bunun imkansız olacağını söyleyebilirdi. Böyle bir durumla ilgili olarak, Şifeng yalnızca acı bir gülümsemeye izin verebilirdi. Önceki yaşamında, işleyen bir insan olma konusunda gerçekten başarısız olmuştu. Ancak yapabileceği hiçbir şey yoktu. Para biriktirmek için hiçbir öğrenci toplantısına veya sınıf etkinliğine katılmadı. O çoktan sınıfta görünmez bir varlık haline gelmişti.
Sınıf arkadaşlarının gözünde Xi Feng çok münzevi bir insan olabilir. Bu kişi neden burada? Onu bilgilendiren kişi sınıf sorumlusu olmalı. Onun gerçekten ortaya çıkacağını hiç düşünmemiştim. O sadece sınıfta yetersiz bir öğrenci. Ona bakmak bile beni sinirlendiriyor. Gözlerinin ne kadar kurnaz olduğuna bakın. Sakın bana bu genç bayandan hoşlandığını söyleme. İğrenç. Sınıftaki öğrenciler Xi Feng hakkında sessiz bir tartışma başlattılar. Xi Feng'in gelişinde çok şok oldular. Genellikle Xi Feng hiçbir etkinliğe katılmazdı ama şimdi bu kişinin kendisi ortaya çıktı. Xi Feng'e olan tiksintileri konuşmalarında açıktı. Konuşurkenki ses tonu da onu ne kadar küçümsediklerini gösteriyordu. Böyle bir muamelenin nedeni Xi Feng'in zayıf olmasıydı. Ayrıca diğer sınıflardaki öğrenciler tarafından da sık sık zorbalığa maruz kalıyordu. Üstelik o her zaman sınıf gezilerine katılamayacak kadar fakir olan, aşağı seviyedeki bir öğrenciydi. Onunla aynı sınıfta olmak utanç vericiydi. Sesleri yumuşak olmasına rağmen Xi Feng onları hala net bir şekilde duyabiliyordu. Xi Feng'in konuşmalarını duymasına izin verdiklerini söylemek daha iyiydi. Öğrenmek herkesin gözünde ikincil öneme sahipti. Sahip olmanız gereken gerçekten önemli şey güçlü bir vücuttu. Sonuçta içinde bulunduğumuz çağ, beden eğitiminin fazlasıyla vurgulandığı bir çağdı. Ancak Xi Feng'in zayıf vücudu açıkça mevcut çağa uymuyordu. Dolayısıyla doğal olarak sınıfta dışlanmış biri haline gelmişti. Ancak Xi Feng, durumuna güldü. Artık bir çocuk değildi. O zaman neden bu çocukların davranışlarına kızsın ki? Şu anda kalbi sadece tavsiyeyle ilgili meselelerle ilgileniyordu. Çok geçmeden sınıfa güçlü bir genç girdi. Gençin boyu tam 1,9 metreydi. Bu kişi Ling Feilong'du. Xi Feng'in anılarına göre Ling Feilong, elinde birçok numara olan bir insandı. Üniversiteden mezun olduktan sonra büyük bir şirketin prensesini etkilemeyi başardı. 3 yıl sonra şirketin CEO'su oldu. Ancak sanal dünyanın gerçek dünyaya olan etkisinin giderek büyümesi nedeniyle Ling Feilong, Tanrı'nın alanına da yatırım yaptı. O sırada Tanrı'nın alanında işbirliği yapmak isteyen sınıf arkadaşı Xi Feng'i aradı. O sırada Xi Feng, Gölge Atölyesi'nin kaptanıydı. O aynı zamanda Lonca'nın Lonca lideri Shadow'du. O zamanlar Shadow'un ikinci sınıf bir lonca olduğu düşünülmüyordu. Ancak hala 500.000 nüfuslu büyük bir şehrin kontrolünü elinde tutuyordu. Bir zamanlar sınıf arkadaşları olduklarını düşünen Xi Feng, Ling Feilong'un teklifini kabul etti. Daha sonra Shadow bu işbirliğinden oldukça fazla para kazanmış olsa da Ling Feilong daha da fazlasını kazandı. Ling Feilong aynı zamanda birçok güçlü astını da yetiştirdi. Sonra bir şekilde birinci sınıf bir loncanın gözüne girmeyi başardı ve Shadow'u terk etti. Ling Feilong'un sınıfa girişini herkes izledi. Erkek öğrencilerin hepsi ayağa kalkarak ona olan saygılarını gösterdiler. Öte yandan, önceki muhteşem kız öğrenciler Ling Feilong'a anlamlı bakışlar gönderdiler. Zha Oruxi'nin bile sakin ifadesinde bazı değişiklikler vardı. Xi Feng'in önceki hayatında kadınlarla pek çok deneyimi vardı. Bu yüzden Zha Oruxi'nin Ling Feilong'la bir şekilde ilgilendiğini söyleyebilirdi. Bu nasıl bir durumdu? Xi Feng mevcut durumun farkına varamadı. Sadece diğer öğrenciler olsaydı iyi olurdu ama Zha Oruxi sınıfın çiçeğiydi. Sakin bir kişiliğe, oval bir yüze, zarif bir vücuda sahipti ve hatta aile geçmişi bile iyiydi. Normalde diğer sınıflardaki erkek öğrencilerin onun peşinden koştuğu görülürdü. Ancak hiçbiri onun gözüne girmedi.
Peki neden Ling Feilong'dan hoşlandı? Ling Feilong'un kaderinde herkes tarafından sevilen ve karşılanan bir kahraman olmak mı vardı? Herkes otursun. Ling Feilong bir lider gibi doğal olarak kürsüye doğru yürüdü. Minnettar bir şekilde şöyle dedi. Beni tebrik etmeye geldiğiniz için teşekkür ederim. Desteğiniz olmasaydı bugün burada olmazdım. Kardeş Feilong, çok mütevazısın. Okulun dövüş yarışmasına 5000'den fazla kişi katıldı ama sen ilk 10'a girmeyi başardın. Sen sınıfımızın gururusun. Artık ön seçimlere girmeden Jinhair şehrinin dövüş yarışmasına katılma hakkına sahipsiniz. Bu başarı ortalama bir insanın elde edebileceği bir başarı değildir. Gelecekte bir dövüş sanatları ustası olduğunuzda bizi unutmamalısınız. Doğru Feilong kardeş. Şampiyon olmanı sabırsızlıkla bekliyoruz. Sınıftaki öğrenciler birbiri ardına tebriklerini iletti. Hatta bazı kız öğrenciler kendilerini Ling Feilong'un üzerine atmayı bile düşündüler. Ancak Shi Feng bir istisnaydı. Gerçekten şaşkına dönmüştü. Başlangıçta çok büyük bir olayın meydana geldiğini düşünmüştü. Ancak bu sadece okulun dövüş yarışması yeni sona ermişti. Onlar sadece Ling Feilong'u şehrin dövüş yarışmasına girebildiği için tebrik etmek için buradaydılar. Daha önce olsaydı Shi Feng, Ling Feilong'u kıskanabilirdi. Sonuçta dövüş yarışmalarından hoşlanan çok fazla insan vardı. Şehrin dövüş yarışmasına katılabilenler, bazı ünlülerden çok daha fazla takdir ediliyordu. Bunun nedeni dövüş yarışmasına girmenin zorluğuydu. Sıkı bir seçim sistemi vardı ve 10.000 kişi arasından 3 ila 4 kişinin seçilmesi iyi sayılıyordu. Seçilen bu katılımcılar iyi performans gösterirlerse, büyük bir işletmenin sözcüsü olmak üzere bir sözleşme bile imzalayabilirler. Sunulacak onca ünlü reklamıyla servet biriktirmek zor olmayacaktı. Gelecekleri sınırsız beklentilere sahip olacaktı. Ancak Gods Domain'in popülaritesinin artmasıyla birlikte insanlar oyundaki savaşlara daha da bağımlı hale geldi. Sonuçta dövüşü kişisel olarak deneyimlemek hala en iyi deneyimdi. Oyunda kavga tehlikesinin olmaması oyunu daha da heyecanlı hale getirdi. Sonuç olarak birçok uzman, Tanrı'nın alanındaki oyuncuların idolü haline geldi.